Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size yine bugün çok farklı ve çok güzel bir modelle geldim. 2 tane ördüm, üçüncüyü de sizinle birlikte öreceğim. Bakın şöyle göstereyim. Yine pratik, yine yumuşacık bir yelek bu. Şöyle göstereyim örneğimi. Bu renkli olan, bakın bu da şöyle göstereyim. Bu da bu renkli olan yeleğim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. İnşallah siz de beğenir, benimle birlikte örersiniz. Şimdi üçüncüyü öreceğim. Üçüncüyü örmek için 3 milim bir tığ kullanacağım. Ve yine bebek iplerinin hangisiyle istiyorsanız onunla örebilirsiniz. Bunu da hardal rengiyle öreceğim. Şöyle göstereyim. Benim kullandığım ipim bu. Hem fiyatı uygun hem de çok güzel yumuşacık bir örgüsü düşüyor. O yüzden ben bunu tercih ediyorum. Ama tercih sizin, bütçenize ve isteğinize göre ipinizi alabilirsiniz. 2 tane ipinizin olması gerekiyor. Biraz hani boyunu uzatayım derseniz ama minik bir boyda bırakırsanız 1 tane ip yetebilir. Ama garanti olsun diye her zaman 2 tane ip alın. Bakın ben şu alttakinde şunda bir ip bana yetti. Çünkü boyunu kısa yaptım. Bakın şöyle göstereyim. Bunun boyu uzun, biraz da sayısı fazla olduğu için bu büyük oldu ve 2 ip kullandım. Yani 2 ipimden az kaldı. Bunda da bir ip yetti. Yani küçük yaptığım için. Şimdi yine biz 6 aydan 1 yaşa kadar olabilecek ölçülerde yapacağız. Bebek büyür, yelek büyür diyerek örgümüze başlayalım. Hadi siz de alın tığınızı, ipinizi, gelin birlikte kolayca örelim. Evet arkadaşlar, önce ipimizle tığımızı buluşturalım ve zincirlerimizi çekmeye başlayalım. 70'e yakın zincir çekin. Çünkü trabzan olarak ayarlamasını yapacağım. Normalde 66 tane zincir çektiğinizde yeterli geliyor. Ama siz yine de garanti olsun 70 tane zincir çekin. Kolayca yapalım. Zincirin fazlasını keseriz. Bu da o tür başlaranlardan, yani zahmetsiz bir iş çıkartacağız. Ve şöyle, bunda tamamında 3 milimlik tığımı kullandım. Tığ değiştirmedim. İp biraz kalın değil. O yüzden 3 numara yeterli geliyor. Şöyle bak, zincirimi çekeceğim ve fazlasını kesip atacağım. Evet, bu yeterli. Şimdi bakın, 3 zincir bırakıp 4. zincirime batırdım ve buraya bir trabzan yaptım. Yeniden bir kere daha şöyle 11 tane bu şekilde trabzan yapacağız. Şu kenardaki zincirimizde bir sayı 4 oldu. 11 tane olana kadar yapacağız. 6 7 8 9 10 ve 11. Bakın, 11 tane. 2 zincir çektim. Tığma ipimi alıp bu son battığım trabzana, bakın bunu batırdığım yere batırarak buradan şimdi başlayacağım yine trabzan yapmaya. Bununla birlikte 14 tane trabzanım olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane trabzan yaptım. Bu da kolumuz için. Bu birinci ön, bu birinci kol. 2 zincir çekip, bakın 2 zincir çekip tığım ipimi aldım. Yine son noktaya batırıp buradan başlayacağım. 20 tane trabzanımız olacak. 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane de arka için yaptım. 1, 2 zincir. Yeniden son noktaya batırıp 14 tane ikinci kol için yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane de ikinci kol için yaptım. 1, 2 zincir. Yine son battığım trabzanla aynı yere batırıp bakın. Şimdi de 11 tane trabzan yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane de ikinci ön için yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Burada hemen şu zincirimin fazlasını bakın. 1, 2, üçüncüyü saydım. Tek kanadından kestim ve bunu bakın buradan aldım. Şöyle ipimi sağlamca buraya düğüm şeklini aldı ve burası tamam. Bu kadar kolay. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çektim ve örgümü çevirdim. Birinciye batmayacağım. Bakın bu birinci zincirimiz her zaman bir trabzan. İkinciye batırıp bir trabzan yaptım. Tekrar sıradakine batırıp bir tane daha yaptım ve bununla birlikte burada 3 oldu. Tığıma ipimi aldım. Buradan alttaki trabzanlardan 1, 2, 3. trabzana batırarak 2 kere de çektim. İki zincir çekip 1, 2 zincir çektim ve aynı yere batırarak buraya bir V oluşturdum. Şöyle. Tekrardan alttan 1, 2, üçüncüye batırarak bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir. Aynı yere batırdım ve bir tane daha V yaptım. Bakın önde 2 tane V oluşturdum. Şimdi 2 zincirli artış yerimize geldiğimizde bakın buranın içine önce bir tane trabzan. 1, 2 zincir. Aynı yere bir tane daha. Bakın 2 trabzan oldu şimdi içinde. 1, 2 zincir. Aynı yere bir tane daha trabzan. 3 tane oldu bakın. 2 tane yuvamız oldu. Şöyle bu bizim artışımız. Tığıma ipimi aldım. Buradan yine 2 trabzan saydım. 1, 2, üçüncüye bir V yaptım. Artık V'lerimizi biliyoruz bakın. Öbür zincirli 2 zincirli olan yerime kadar şimdi buraya V yapacağım. Toplamda 4 tane kola V yapıyoruz. Şimdi sayacağız bakın. Şöyle
Bak 4 tane de kola V ayarladık. Şimdi yine bu 2 zincir olan yerin içine 1 2 zincir çektim. Bir trabzan daha yaptım. 2 zincir çektim. Bir tane daha yaptım. Şöyle bakın. Yine 3 trabzan 2 tane yuva oldu. Birinci yerde ne yaptıysam ikinci yerde de aynısını yaptım. Şimdi arkayı geleceğiz. 1 2 üçüncüye batırdım. Ve şimdi öteki zincirime kadar yine V'ler yaparak devam edeceğim. 1 V'leri biliyoruz. Şimdi öteki zincirime gideceğim. Taş gibi örmeyin güzelliklerim. Taş gibi örerseniz yani bunları bebek giyecek. Şimdi üzerinde böyle odun gibi durmasın. Yani sık örüyorsanız tığınızı kalın tutun. Ya da biraz gevşek örmeye çalışın. Yani taş gibi bir örgü olmasın. Mesela benim yeleklerimin hepsi yumuşacıklar. Çünkü taş gibi örmüyorum. Bakalım şimdi arkaya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane V yaptım. Ve yine 2 zincirli yerime geldim. Önce bir trabzan, 1, 2 zincir, bir trabzan daha, 1, 2 zincir, bir trabzan daha. 3 tane. Ve şimdi kolu yapacağız. Yine V'lerimi yaparak devam edeceğim. Mümkün olduğunca atlatmadan izlemeye ve yapmaya çalışın. Çünkü bu başlangıçta detay oluyor. O yüzden yanlış yapmanızı istemem. Örgü sökmeyi hiç sevmem. Şöyle. Şimdi öbür köşeye geldim. Dördüncü köşeme bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Şöyle. Ve şimdi öne geldik. 1, 2, üçüncüye bir trabzan yaptım. Ve buraya yine 2 tane V yapacağız ön için. Öbür tarafta yaptığımız gibi. Çünkü bir yarı nasılsa öbür yarısı da aynısı. Şöyle 2 tane V'yi yaptıktan sonra 1, 2 atladım. Üçüncüye batırarak 1, 2 ve ne demiştik? Zincirimizi trabzandan sayacağız demiştik. Zincir tepesine batarak üçüncü trabzanımı da yaptım. Bakın. 1, 2, 3. Kenarı yine birinciyi bıraktım. İkinciye, önündekine, buraya 3 trabzan yaptım. Şimdi burası daha kolay. V'lerin içine 2 zincir olan yerlerimizin içine 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Bakın. Tığım ipimi aldım. Şimdi buraya geldim. 1, 2, 3. Burada dikkat etmemiz gereken yer. Bakın aralarda hiç zincir çekmeden geldik. Şimdi buradaki artış yerimiz var ya hani 3 tane trabzan yapmıştık. 2 yuva. Şimdi birinci yuvaya 3 trabzan. 2 ve 3. Bakın buradaki geçişte 2 zincir çekeceğiz. Yani yine köşe artışımızı devam ettireceğiz. 3 trabzanlar yaptığımız yere. Şimdi birinci yuvaya yaptım. 2 zincir çektim. Şimdi ikinci yuvasına yapacağım buranın. 3 trabzan. Şöyle bakın. Görüntümüz bu şekilde. Altta çünkü 3 trabzanımız vardı ve 2 tane artış yaptık. Şimdi öbür V'lerimin içine üçerli trabzanlar yapacağım. Sadece 2 zincir olan yere trabzanlarımızı yapacağız. 1, 2 ve 3. Öbürüne geldim. 2 ve 3. Öbür yuvaya geldim. 1, 2 ve 3. Şöyle. Şimdi bakın yine artış yerindeyiz. Bura benim kafamı şaşırtacak Emel derseniz buraya işaret atın. Yani şuralara bir ip bağlayın. Burası benim artış yerim diye bir işaret atabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın buraya şimdi şu kısma
ben burayı unuturum derseniz şöyle buraya başka bir renkle, tabii benim şu an önümde bu vardı. Böyle böyle bütün 4 artış yerine de işaret koyarak da rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın şimdi yine burada 3 tane trabzanım var yuvamın içinde. Birinciye 1, 2, 3 trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Şimdi hemen bakın ikinci yuvaya 3 trabzan. 1, 2 ve 3. İki köşede de bakın aynı sistemde geldim. Bunda da aynı, bunda da aynısını yapacağız ve sıramızı tamamlayacağız. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. 3 zincir çevirdim. Baştaki 3 tanemiz hep aynı. Sabit. Evet, şimdi yine V'leri yapmaya başlayacağız. Bu 3 trabzanlarımızın ikincinin tepesine. Şimdi bir yuvaya 3 tane trabzan, bir ikincinin tepesine batırdım ve buraya bir tane V yaptım. Bakın. Hiç zincir çekmeyeceğiz. Öbür üçlü gruptan bir ikinciye, yani ikinci trabzanları kullanacağız. Şöyle. Sıradakinden, yani üçlü trabzanların ikincisine batarak V'lerimizi oluşturacağız. Bakın 2 ile başlamıştık. Şimdi ne oldu? 3 yuvamız oldu. Burada bakın artış yerimiz var ya, hani fazlalaştırdığımız yer. Şöyle göstereyim. Bu araya yine bir trabzan, bir iki zincir, bir trabzan, bir iki zincir, bir trabzan. Bakın 2 tane yine yuva yaptım. Yani şöyle göstereyim. Ve bir yine üçlü gruba geldik. Bakın ikincinin tepesine bir V yaptım. Öbür üçlü trabzan grubunun zaten aradan sayarsanız da 1, 2, 3. sayarak beyninizi yormayın. Üçlü trabzanlarımızın ikincisinin üzerine. Böyle. Şöyle. Şimdi öbür kola geleceğim yine. Bakın. Zaten örgü bilenler hemen anlar. Yeni yapan arkadaşlarım için buraları daha detaylı gösteriyorum. Bakın şimdi. Geldik. Artış yerimiz burası bizim. Ve şimdi ne yapacağız? Bunun içine bir trabzan, bir iki zincir, bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Şöyle bakın, gördünüz mü? Yine aynı şekilde burayı da yaptım. Dediğim gibi işaretleyebilirsiniz. Ve şimdi üçlü trabzanlarımın hepsinin üzerine yine ikincilerinin tepesine batarak bir V yapacağım. Hepsine aynı işlemi yapacağız. Şimdi öbür iki köşemizi de böyle yapacağız ve tamamlayacağız. Evet, buralarda tamam. 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Şimdi üçlü trabzanlarımızı yapacağız. Bir ikinciye yine bakın bu kenar hep aynı. Şöyle. Yine iki zincirlerimin içine üçerli trabzanlar yapacağım. 2, 3. Öteki iki zincire geldim. 3, 1, 2, 3. Yani güzelliklerin bakın örnek kendini takip ediyor. Tek şaşırmamanız gereken şu artırma yeri. Orada da şaşırmazsanız örgünüz sorunsuz çıkacak. Bakın iki zincirlerime geldim. Neredeyim? Artış yerindeyim bakın. Şimdi gördünüz mü? Burada iki zincir çekip geçiş yapacağız. Öbür tarafa. 3 trabzan. Ve böylelikle örgümüz de büyümüş olacak. Bakın. Yani belli bile olmuyor. O yüzden inşallah
Anlatabildim. Ve yine sıramı üçerli trabzanlarla tamamlayacağım. Ve bu şekilde örgümü büyüteceğim. Şöyle devam edeyim ben. Bakın. Burada bir kere daha göstereceğim çünkü. Bu aralar hep aynı gidiyor. Düz olan yerler buralar çünkü. Şöyle bakın, şimdi geldim bunun içine. Zaten şu üçerli trabzanlarımız böyle kendini belli ediyor. 1, 2 ve 3. Bakın. Sadece geçiş noktasında, yani artış noktasında 2 zincir çekeceğiz. Şimdi 2 zincirimi çektim. Bakın, köşeyi yapmış oldum. Aralarda hiç zincirimiz yok. Bakın. Şöyle. Köşede 2 zincir. Bu köşede 2 zincir. Öbür köşelerde de aynı şekilde zincirlerimizi yapacağız. Şimdi örgümüzü büyütme zamanı. Örelim ve büyütelim. Evet arkadaşlar, robamız hazır. Bakın böyle. Şimdi kaç sıra ördüm? Şu üçlü trabzanlarımı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5.'yi yaptım. Bakın. Şöyle. Bu da bize yeterli bir ölçü. Daha büyük yaştaki bir çocuk için yapıyorsanız bir sıra daha ekleyin. O şekilde çoğaltın. Bir de yakadan büyütmek için mesela her bölüme üçerli sayılar ekleyerek 5 bölüme de üçerli sayılar ekleyerek biraz daha büyütebilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Kollarımızı ayırıp örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Hemen V'lerimi oluşturarak yine artış noktama kadar geleceğim. Burada sadece bunu yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 örneğe ulaştık burada önde. Şöyle ilk ayrıma kadar V'lerimi yapacağım. Hemen hızlı bir şekilde geçeyim. Bakın, şimdi burada ayrım yerine geldim. Buranın içine bir tane V yapacağım. Şöyle. Bakın, burası artış noktamız. Hem de burada ayıracağız kolu. Bakın, burada bir V yaptım. Tığımın üzerine ipimi aldım. Kolu bıraktım. Öteki artış noktamı getirdim. Bakın, şöyle kolu katladım. Buradan şimdi yine bir V de buraya yapacağım. Yani buralardan birer tane de artırmış olduk. Şöyle. Buraya da şimdi ikinci V'mi yaptım. Artış noktasına. Şöyle bir görüntümüz oluşacak. Bakın. Ve burada şimdi arkayı da örneğimizi kurarak V'lerimizi yaparak öteki kol ayrımına kadar gideceğiz. Evet, şimdi arkayı da ördüm. Yine kol ayrımına geldim. Bakın. Burada bir tane bu zincirimin içine V yaptım. Kolu bıraktım. Son, bakın, artış noktama geldim. Ve buraya zincirin içine bir V daha yapacağım. 1, 2. Şöyle. Ve yine örneğimi örerek sıramı tamamlayacağım. Bundan sonrasını aşağıya doğru boyunu büyüterek ilerleyeceğiz. Örneğimiz aynı, yapılış şeklimiz aynı. Yani aşağıda değişik bir şeyimiz yok. Sırayı tamamlayarak geldim. 1, 2, 3 zincirimi çekip çevirdim. Artık ayarladık. Bakın, üçerli trabzanlarımızı yaparak devam edeceğiz. Sonra V'lerimiz, sonra üçlülerimiz derken boyunu uzatacağız.
Böyle 1,5 yaş için bir karış boy güzel oluyor. Biraz daha aşağısı için şimdi bunu biz 6 ayla 1 yaş arası olarak yaptım bu ölçüyü ben. Bir karıştan biraz kısa yapacağım. Yani şöyle 2 parmak kısa yapacağım. Boyunu tamamen göz kararı ayarlayabilirsiniz. Şöyle bakın, ördüğünüzde bu boy yeterli dediğiniz yere kadar örün, sonra kenarlarını tığlayarak toparlayacağız. Şöyle bakın. Evet arkadaşlar, yeleğimiz bitti. Bakın, bir karıştan biraz kısa yaptım. Yani bir örnek kısa yaptım. Bakın şöyle bir örnek daha yapsaydım bir karış oluyormuştu. Ve şimdi kenar tığlamasıyla örgümüze devam edeceğiz. V'lerimi yaptım. Bakın, V'lerin üzerine yapacağım kenar tığlamasını. 3 zincir çekerek başlayacağız. Şimdi birinci V'min içine 1, 2 trabzan, 3 trabzan, 4 trabzan, 5. Bakın şöyle 5 tane trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Sıradaki V'min içine bir sık iğne yaptım. Şöyle 1, 2 zincir çektim. Sıradaki V'nin içine 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bunda da bunu tığlayalım. 1, 2 zincir, sıradaki V'nin içine bir sık iğne. 1, 2 zincir, sıradaki V'nin içine 5 trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5 tane. 2 zincir, sıradaki V'nin içine bir sık iğne. Bakın şöyle bir kenarımız olacak. Eteklerinde. Bütün etek boyunca bu işlemi yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 zincir, sıradaki V'nin içine bir sık iğne. Hadi tamamlayalım. Evet, etekler bitti. Şöyle. Şimdi önü de bu şekilde yapacağım. Önlerini, bakın burayı da aynı şekilde tığlayacağım. Biraz daha gösterişli ve havalı olsun. Bakın sonuncuya battım. Şurada trabzan arasına birinciye değil ikinciye girdim. 5 tane trabzan yapacağım. 2, 3, 4 ve 5. Bakın. 1, 2 tane. Birinciye değil ikinciye bağlayacağım. Şöyle. 1, 2 zincir. Sıradakine bağlarken bir atlayacağız. Yaparken hemen sıradakine yapacağız. Çok seyrek durmasın diye. Yani şöyle göz kararı ayarlayın. 1, 2. Sıradakine değil, bakın bir atladım ikinciye. 1, 2. Bu sefer sıradaki boşluğun içine. Böyle tam bir dengeli düştü. 4 ve 5. 1, 2. Bakın bağlarken birinciyi bıraktım. İkinciye. 1, 2 zincir. Hemen sıradakine. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi yakaya kadar bu bölümü böyle yapacağım. Bakın şöyle güzel bir tığlama oluyor. Yakaya kadar geldim. Şimdi burada yakada isterseniz bu örnekle devam edin. İstemezseniz her trabzan boşluğunun arasına bir sık iğne yapın. Şöyle. Ya da aynı örnekle ilerleyebilirsiniz. Tüm yaka boyunca da şimdi ben sık iğne yapacağım. Bakın hepsine teker teker ama hiç sıkmadan, yani rahat bir şekilde, bakın esnekliğini bozmayalım.
Ve yakayı da böyle yapıp öbür önü de bu şekilde tığlayıp bitireceğim ve sonra kollarına da aynı tığlamayı yaparak örgümü bitireceğim. Bakın hiç sıkmıyorum. Evet arkadaşlar, yeleğim bitti. Bağcığını yapacağım, pomponunu takacağım ve tamamlayacağım yeleğimi. Bakın aynı incelikte iki iple ördüğümün boyutları aynı oldu. Yani 4, 5, 6 aylıkken giydirmeye başlayacağım. İki yeleğim bu. Bu biraz daha sayısı fazla eklemeler yaptığım yeleğim ve bu da böyle oldu. Umarım beğenirsiniz ve siz de benimle birlikte kolayca yaparsınız. Şöyle ve şöyle. 3 tane yeleğim birden oldu. Hepinize teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Değerli beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Siz bunları örmeye devam edin. Ben size yenilerini hazırlamaya başlayayım. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.